Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kış için türlü konserve hazırlayacağız arkadaşlar. En çok sevdiğim yemeklerden, gerçekten böyle bol sebze içeriyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde yaptığım zaman ben kışın asla sebze almıyorum. Evet, fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Gördüğünüz gibi kullanacağım sebzeler bu kadar. Fasulye, patlıcan, kabak ve domates, biber kullanacağım. Gerçekten çok yakışan ve çok lezzet katan sebzeler. Öncelikle fasulyemizi ön haşlama yapacağız arkadaşlar. Çünkü fasulye diğer sebzelere göre çok ağır pişiyor. Evet, gördüğünüz gibi fasulyelerimin sap kısımlarını bu şekilde koparıyorum ve kontrol ediyorum kılçıklı olup olmadığını. Ve yarım parmak uzunluğunda doğruyorum. Evet, doğramış olduğum fasulyelerimi 3 defa yıkadıktan sonra şimdi tencereme alıyorum ve hafif haşlanması için ocağımın altını yakıyorum. Evet arkadaşlar, fasulyelerim haşlanırken biz şimdi diğer sebzelerimizi soyup doğruyoruz. Öncelikle bostan patlıcanlarımı pijama şeklinde soyuyorum ve iri iri doğruyorum gördüğünüz gibi. Evet, patlıcanlarımı soyup doğradıktan sonra ayrı kaba alıyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra üzerine kaya tuzu çekiyorum. Özellikle bu aşamayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Kesinlikle acı suyunun çıkması için suda beklemeyin. Çünkü eğer suda beklerse patlıcanlar çok su çekecektir ve yemeğimiz tatsız tuzsuz bir şey olacaktır. O yüzden ben böyle tuzluyorum. Daha sonra bir 10 dakika bekletiyorum ve üzerinden 2-3 defa su geçiriyorum. Bu yeterli olacaktır. Acı suyunu da kesinlikle çıkarıyor, emin olabilirsiniz. Patlıcanlarımı kenara aldıktan sonra şimdi içine girecek olan sivri biberlerimi doğruyorum. Bu arada sap kısımlarını koparıyorum ve içinin çekirdeklerini temizliyorum. Aynı boylarda doğramış olduğum biberlerimi de bir kaba alıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi kabaklarıma sıra geldi. Kabakları da patlıcan gibi pijama şeklinde soyuyorum ve aynı kalınlıkta doğruyorum yine. Evet, kabaklarımı da doğradıktan sonra şimdi onları sudan geçiriyorum. Diğer taraftan da konservemizin içine girecek olan domateslerimizin kabuklarını soyuyorum ve küp küp doğrayacağım. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni nerelerden takip ediyorsunuz? Şehir veya ülke olarak aşağıya yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Evet, domateslerimi doğradım. Şimdi doğramış olduğum domateslerimi bir kaba alıyorum. Gördüğünüz gibi diğer taraftan fasulyelerimi kontrol ediyorum. Kesinlikle parmağımızla ezmeye kalktığımız zaman ezilme falan olmayacak. Dipdiri olması gerekiyor. Burası çok önemli. Bu aşamada renginin bozulmaması için buz koymuş olduğum suya alıyorum. Evet, tuzla beklettiğim patlıcanlarımı da 3 defa yıkadıktan sonra ve acı suyunu çıkarttıktan sonra diğer sebzelerimi alıyorum ve hepsini bir harmanlayacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün sebzelerimi hazırladım. Kenarda duruyor. Bu aşamada daha önceden yıkamış olduğum kavanozlarıma ilk etapta domateslerimden 2 yemek kaşığı dolduruyorum.
Evet, domateslerimi doldurdum. Şimdi sebzelerimi bu şekilde kavanozlarıma dolduruyorum ve burası çok önemli. Üzerine böyle bastırıyorum. Bastıra bastıra sığdırmaya çalışıyorum. Burada hem hava almaması gerekiyor hem de kavanozun daha çok sebze alması gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi sebzelerimi bütün kavanozlarıma tıka basa doldurdum. Şimdi üzerine tekrardan 2 yemek kaşığı domates koyuyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi konservelerimi yaptım. Ben bu boylarda kavanoz kullandım. Çünkü bizim evde sebze seven yok maalesef. Kendim için yapıyorum bunları. Eğer olur da misafirim gelecek olursa 2 tanesi rahatlıkla yetecektir. Şimdi en önemli aşamaya geldi sıra. Bu aşamada bu şekilde yıkamış olduğumuz kavanoz kapaklarımızı peçeteyle iyice kuruduğuna emin olduktan sonra 2 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kavanozlarımızın ağzını kapatıyoruz. Bu arada kavanozlarımızın ağız kısmını da silmeyi unutmayalım lütfen. Evet, şimdi kavanozlarımın kaynatma aşamasına geldik. Yine burası çok önemli. Kavanozlarımız sığacak kadar oldukça büyük tenceremizin dibine mutfak bezini yerleştiriyorum ki kavanozlar kaynama aşamasında birbirine çarpıp bozulma falan olmasın. Evet, gördüğünüz gibi kavanozlarımı tencereme dizdim. Şimdi kavanozlarımı geçecek kadar içine su dolduruyorum. Gördüğünüz gibi kavanozlarım daha vakumlanmadan önce kapağını bu şekilde bastırıyorum ki vakumlandıktan sonraki farkı görmenizi istiyorum. Evet, bu aşamada da tekrardan aralarını böyle bezle sıkıştırarak tekrar örtüyorum. Bunu göstermeyi unutuyordum az kalsın. Gördüğünüz gibi kavanozlarım kaynamaya başladı. Bu aşamada üzerindeki bez kaynama aşamasında bozulmaması için üzerine bu şekilde 3 tane ağırlık olsun diye tabak koyuyorum ve ağzını kapatıp 30-40 dakika kaynamaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar, kavanozlarım kaynadı. Böyle bir sünger gibi bir bezin üstüne çıkardım ve size göstermek istiyorum, özellikle üzerinin bombesini göstermek istiyorum. Şu an çok kaynar olduğu için bu şekilde bombeli. Ne zamanki soğudu bu içine geçecek ve gayet sağlıklı bir şekilde vakumlanacaktır. Bakar mısınız? Kaynatmadan önce gösterdiğim esneklik gitmiş ve şimdi kavanozlarımı bu şekilde üstünü kapatıyorum ve sabaha kadar bu şekilde soğumasını ve vakumlanmasını bekliyorum. O aşamayı bu videoda maalesef gösteremeyeceğim. Eğer merak edenleriniz olursa Instagram sayfamı aşağıya bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün de sizinle birlikte kış için türlü konserve yaptık. Takipte kalın inşallah. Bir sonraki videom yemeğini nasıl yaptığımı göstereceğim. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.